Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an yorgun, kusura bakmayın. Çünkü dün, ya daha doğrusu bu sabah 7'ye kadar video editledim. Saat şu an 6.30 sabah, yani neredeyse 12 saattir yoldayım ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok şehrine geldim. Biz bugün buraya niye geldik derseniz de belki başlıkta ya da kapakta da anladığınız gibi burada Nevruz törenlerine katılacağız. Normalde biliyorsunuz Nevruz 21 Mart'ta, bugün 20 Mart. İstanbul'dan buraya uçmak 5-6 bin lira olmuş. Geri dönsen de o kadar çok paraydı. Ben de o yüzden Şırnak'tan uçmaya karar verdim. Dün gece uçak yoktu, o yüzden bu sabah uçarak geldim. Özetle neden bu kadar açıklama yaptım derseniz de siz bu videoyu belki bayrama yakın izleyeceksiniz. Yani bir 2 hafta ya da belki 3 hafta, emin de değilim ama geriden izliyor olacaksınız şimdiden, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi benim eski videolarımdan hatırlıyorsanız burada Muhammed kardeşimiz vardı, Türkmen. Erbil'de bizi gezdirmişti, hem de defaatle. Bütün arkadaşlarımız da gezdiriyordu. Şimdi gelecek kendisi ve buradan Akra diye Nevruz'un Kürtler açısından en enteresan yaşandığı noktalara gideceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. İlginç görüntüler göreceksiniz. Ve gerçekten bu videolar çok zor şartlarda ve emekle çekiliyor. Videoyu sonuna kadar izlemeniz benim kanalım için çok önemli. Videonun sonunda da beğenip bir yorum atarsanız da sevinirim. Muhammed gelince gideceğiz. Evet, şu an Akra şehrine geldik. Akra diye mi okunuyor, Akre mi? Akre. Akre. Evet. Akre şehrine geldik ama maalesef geç geldik. Normalde benim buraya dün gelmem lazımdı ama maalesef törenlerin sonuna yetiştik. Ben zaten aslında 21 Mart'ta oluyor biliyordum törenleri. Meğersem 20 Mart'ta oluyormuş. Muhammed bana söyledi. Yetişmeye çalıştık ama gördüğünüz gibi bitmiş, insanlar dönüş yolunda. Karşı dağda yüzlerce, binlerce insan ellerinde meşalelerle yürüyüş yapıyor. Ramazan olmasaydı ondan öncesinde halaylar, horonlar gündüzden tepiliyor bütün gün. Yemekler, eğlenceler yapılıyor. Ve en son tepede kocaman bir ateş, Nevruz ateşi yakılıyor. İnsanlar da ellerinde meşalelerle tepeye, o Nevruz ateşinin başına Nevruz'u kutlamaya gidiyor. Bugün 20 Mart. Yine bir şansımızı deniyoruz. Oraya gidip ne görsek kârdır diyoruz ama bu sene hem Ramazan olduğu için hem de şu an yağmur olduğu için sanırım biraz hızlı oldu her şey. Buradaki bir yıl önceki kutlamaları görüyorsunuz. Ben zaten internetten takip ediyordum burayı. Kamyonlarla havai fişek ve meşale taşıdılar ama işte bilemedik. Evet, karşımızda şu an dağ var. Dağda yazıyı görebiliyorsunuzdur belki, Peşmerge yazıyor. Yanlış görmüyorsak da elinde bazı meşaleli insanlar var ama normalde bu dağı her yerden, şehrin her yerinden bu dağı aydınlatıyorlar. Projeksiyonlar vuruyorlar. Hatta şu anda birkaç tane var. Buradan sayısız ve saatlerce havai fişek fırlatıyorlar. Ve dediğim gibi binlerce insan meşalelerle ellerinde tepede yaktıkları Nevruz ateşine yürüyorlar. Yağmur olmasaydı yine biz aslında yetişiyorduk. Çünkü iftardan sonra çok bir şey olmadı, yani 1-2 saat oldu.
Zaten iftardan önce başlamaz diyorduk ama olan da yağmurdan kaçtı galiba. Barzani'ye gidiyorsa tamam, bitmiştir tören. Şu an karşıda sayısız bir araç konvoyu gidiyor. Demin aşağıdan yolları da kesmişlerdi. O yüzden buraya gelmemiz saatler aldı. Şu noktaya bile gelmemiz saatler sürdü. Bir yandan da o aksilik oldu. Herhalde böyle 150-200 araba var neredeyse. Jeep. Yağmurda sırılsıklam olmuşlar ama hala oynuyorlar. Aslında erken daha saat ama yağmur bayağı yağıyor, hala dinmedi. Şu an dağ mı? Evet, bakın dağda şu an biraz insan, çok az insan var, meşaleyle çıkıyor ama normalde o dağ ateş gibi yanıyor değil mi? Tabii. Ben videolardan öyle görmüştüm. Normalde o da ateş gibi yanıyor, adım atacak yer yok. Hem kendim için üzgünüm hem size gösteremediğim için üzgünüm. Kusura bakmayın. Ne diyeyim. Haneden kafe. Yalnız burada dondurma, haneden kafe. Sonra şimdi kışlaya gidiyoruz. Osmanlı'dan kalma isimler var. Bu arada harbiden Çinli. Demindenki İngilizler gördük. Ya da sarışın turistler gördük. Şu an turistler bile vardı. Ulan adamlar nereden geldi, ben şuradan gelemedim. Tut sana Memo. Nevruz videosunu yemek videosuna çevirelim. Abi gerçekten burada yemekler çok iyi. Ama buraya gelirseniz ne yemeden dönmeyin derseniz billur. Günlerdir diyorum ki Erbil'e gideceğim, billur yiyeceğim. Erbil'e gideceğim, billur yiyeceğim. Buradan gideceğiz de. Burası işte geç verdik diye. Ne gelebiliyoruz ne gidebiliyoruz, öyle bir şey. Salatayı kendin mi koyuyor? Aynen. İstediğin kadar. Muhammed işi biliyor. Az videomuzu çekmedi. Muhammed'i tanımayanlar varsa anlatacağım birazdan. Şu an et yiyoruz abi. Bayağı iyi. Kostümlü insanlar dolu arabanın içi. Bu arada bu gördüğünüz bina Osmanlı kışlası ve girişinde Osmanlıca hala harflerden adının ne olduğu yazıyor. Ama şimdi önünde askerler var, görüntü alamıyorum. Ama şöyle kenardan göstereyim. Hala da buradaki yerel insanlar da bugün bile buranın ismine Kışla diye sesleniyormuş. Alttaki mi Osmanlıca? Akres Sarayı. Akres Sarayı. Ama Osmanlıca. Evet, Akres Sarayı'nı açtılar, şimdi gezeceğiz. Evet, sergi de yokmuş. Onu da kaçırdık. Vallahi. Biz buraya her şeyi kaçırmaya gelmiş. Fotoğraflar var. Bir sanatçının fotoğrafları. Mavi portakal diye burada da yazıyor. Bu şey mi? Erbil'li bir dernek Yok, mi? Akreli, buralı. Akre'nin. Ama normalde Avrupa'da yaşıyor. Ha. Sadece bu sergi için buraya gelmiş. Evet, böyle Osmanlı'dan kalma bir yermiş. Kışla. Kışla, Hala askeri da kışla. deniyor, evet. Vay. Mesela buraya gelirken kalede bir şeyde kimse anlamaz. Kışla dedim mi direkt burayı gösteriyorlar zaten. Ne yapalım? Nevruz kaçta bu arada ecdattan şu eseri gösterimizde. Bu da dış kısmı. Saddam burayı zamanında hapishaneye çevirmiş. Gıcıkoğlu tipleri gelip buraya tıkarmış. Ondan önce askeri kışlaymış. Şimdi yine adı kışla ama böyle sergi salonu gibi özel günlerde kullandıkları bir yer olmuş. Evet dostlar, gerçekten moralim hakikaten bozuk ya. Ne yalan söyleyeyim, çok bozuldu. Çünkü çok görmeyi hedefliyordum ve ben aylardır hesaplıyordum ama işte bir günle kaçırdık bu işi. Üzücü. Allah ne diyeyim. Vallahi buraya kadar geldik, masraf ettik. Bari videoyu bir şekilde, başka bir şekilde yapalım. Muhammedlere gidiyoruz Erbil'e. Metresi 175 yaklaşık 50 cent. Yarım dolar. Evet. Böyle benzin aldık şimdi. Muhammed'i tanımayanlara dediğim gibi anlatacağım birazdan. Muhammed'in ya burada adama Turizm Bakanlığı madalya takmalı çünkü buraya ilk gelen YouTuber benim aslında. Ve Muhammed de benim takipçimdi.
O zaman ben Berko'yla beraber geldim. Berko'ya dedim gel lan gidelim hadi Irak'a. Kürdistan bölgesine gezelim. Bizden önce hiç haberimiz yok yani buraya kimse gelmiş mi? Bizi burada asarlar mı, keserler mi? Ben bisikletle Berko otostopla buraya gelmiştik. Sonra Muhammed bizi o zamanlar gezip tozdurmuştu. O videolar da çok izlenince bütün YouTuber'lar bizden sonra buraya geldi ve burada resmen bir turizm faaliyeti başladı. Hadi gelin bugün sahur yapalım, yarın iftar yapalım. Bari bir tane burada bir video izlemiş olun. Evet, Erbil'e giriş yaptık ama abi Erbil ne kadar değişmiş. Bunların hiçbiri yoktu. Ta buralara kadar gökdelen gelmiş ha. Eskiden böyle şeyler Süleymaniye'de vardı ama o tarafta yoktu. Şimdi artık Erbil'de gelişmiş. Demin çekemedik. Villalar, siteler, villa siteler. 2 milyon dolarla evler vardı. Başlangıç fethi. Ama petrol yokmuş artık. O konuları daha sonra bugün değil de yarın Muhammed'le sohbet edeceğiz. Petrol gitmiş biraz ellerinden. Burada biraz bu aralar ekonomikle ilgili durumlar oluşmuş farklı. Daha önceki gelişime göre farklı durumlar var. En azından değişen konjonktürle ilgili böyle yeni son haberleri vermiş olurum size. Yarın bir Erbil'de dolanırken anlatırız onlara. Geldik Erbil'e. 2 seneden fazla oldu. Eve geldim. Wi-Fi otomatik bağlandı. Evet, bu yol Bağdat ve Kerkük'e gidiyor. Bu arada günaydın. Şu an Muhammed'le Kerkük'e gitmeyi deneyeceğiz bugün. Normalde biliyorsunuz biz şu an Irak'ın Kürtlerin elinde olduğu bölgesindeyiz. Yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, artık hangisini demek işinize geliyorsa onu diyebilirsiniz. O bölümündeyiz ama Bağdat ve Kerkük ve Musul Arapların tarafında, yani Irak'ın Arap hükümetinin tarafında. Ama bizim şu an bulunduğumuz nokta Duhok, Zaho, dün gittiğimiz Akre, Süleymaniye, Halepçe, buralarda da Kürtlerin yönetiminde olduğu bölge. Yani şu an ben Irak'ın Kürdistan bölümündeyim. Diğer tarafa gidemiyoruz. Niye? Arap tarafı, yani Bağdat hükümetinin olduğu taraf Türklere vize vermiyor. Ve biz de şimdi en azından Kerkük'te Türkmenler yaşıyor. Bari Nevruz'u göremedik. Değişik bir video yapmaya geldik. Erbil'i zaten bu zamana kadar izlemişsinizdir. Belki ben de video yapacağım ama değişik bir şey yapalım dedik ve Kerkük'e gitmeyi deneyelim dedik. Girip giremeyeceğimizi bilmiyoruz ama girişte böyle Türkmenler falan varsa kontrol noktalarında, her yerde burada zaten asayiş var, polis var. Belki rica edeceğiz, 2 saat duracağız, çıkacağız diyeceğiz. İzin alabiliriz. Sence? Vallahi bir deneyelim dedim. Hadi. O yüzden hem şansımızı deneyelim. Belki vicdanlı birisi çıkar. Aynen. Belki işte biz kardeşiz zaten. Biz de Türk'üz. Yardımcı olalım. Kerkük'teki Türkmenler sana yakın mı konuşuyor, konuşması? Buradaki de aynı. Aynı Türkçeyle konuşuyoruz. Sen tabii biraz daha Türkiye Türkçesi gibi konuşuyorsun da. Ben çoğunlukla evet. Ben hep Türkçe konuşuyorum. Aynen. Sen biz... Onları hep anlıyorum zaten ama sadece Türkçe konuşabiliyorum. Çünkü burada hep Kürtçe konuştuğum için. Aynen. Ben buraya ilk önce 2020 yılında mı 21 yılında mı ne gelmiştim bisikletle. O zaman Muhammed bize mesaj atmıştı, abi gelin sizi misafir edelim falan. O gündür bugündür buraya biz ne zaman gelsek ya da benim hangi dostum gelse sağ olsun ağırlıyor. Annesiyle falan zaten ailesiyle birlikte kalıyoruz hep beraber. Daha önce de burada Ramazan iftar yapmıştık. Belki burada bir Ramazan nasıl geçiyor onunla ilgili de bir video yaparım bir sonraki bölümde. Şu an Muhammed'le gitmeye çalışıyoruz. Muhammed'in ben düğününe de gelmiştim. Hatırlarsanız belki izleyenler varsa. Güzel. İşte dünyanın her tarafında eşimiz, dostumuz oluyor. Burada da bizim eşimiz, dostumuz, kardeşimiz hatta. Muhammed. Allah razı olsun Muhammed. Eskiden Kürt yönetimi tabii petrolden biraz geliri iyi elde ediyordu. Bir de burada vergi falan da yoktu. Ekonomisi bayağı böyle iyiydi zamanda. Şu anda da böyle iyi mi kötü mü yine onu Muhammed'e sorarız ama o zaman çok fazla böyle şey yoktu. Şirketmiş, fabrikaymış. Şu an fabrikaların olduğu bir bölgeye geldik. Bunlar çok fazla yoktu. Burada hatta genelde Türk firmaları, hatta çoğunlukla Türk firmaları vardı. İnşaat ustaları da bizim Karadeniz'de inşaat ustalarıydı. Ama anladığım kadarıyla burada petrol şu an sizden gitti mi? Yok, bizden gitti. Şu an artık sizin petrolünüz yok mu? Var ama Bağdat hükümetine teslim edildi o.
O yüzden. Ne yaptı? İş başa düştü dediniz. Herkes şu anda sadece petrol şeyinde kalmıyor. Yani illa ki petrol olsun bilmem ne olsun. Herkes mesela ziraat konusunda devlet insanlara destek çıkıyor. Araba vererek ya da işte mazot şeylerinde indirim yaparak ya da mesela arsa vererek böyle yapıyorlar. Ya da böyle sanayi kuruluşları Evet, açmışlar. mesela bunlardan muhtemelen şey yapılmıştır. Devlet Bizde destek. vergi yeni başladı ya abi. Hı hı. Mesela böyle destek çıkıyordu. Diyor ki sen işine başla, sana 20 yıl, 15 yıl vergisiz çalışabilirsin. Hı. Öyle destek çıkıyorlar. Onlar da çalışmaya başlıyorlar. Yani petrol harici gelir elde etmek için de Tabii, her son türlü- yıllarda her türlü yola yatırımlar çıkıyor. başlamış. Aynen abi. Ben daha önceki ilk gelişimde 4 sene önce biraz daha ağırlık petroldeydi ama şu an etraftaki boş tarlalar falan ekilmiş, biçilmiş. Böyle şu an yeni kurulan bir sanayi merkezi falan var. Devlet bu tarz şeylere desteklemeye başlamış. Yani petrol şu an Bağdat hükümetine teslim edilmiş. Önceden tamamen işletmesi, geliri bu taraftaydı, Kürt yönetimindeydi ama şu an siz bu aralar galiba anladığım kadarıyla Bağdat hükümetiyle daha böyle ılıman bir siyaset, daha ılıman bir politika yürütmeye başladınız. Vallahi onlar da bilmiyorum. Bir gün iyiler, bir gün kötüler. Birbirleri. Hadi ya. Mesela bu şey gelecek seçimde buradaki parti dedi ki biz bu seçime katılmıyoruz kardeşim. Yani şu an mevcut hükümet Barzani'nin oldu parti. Aynen abi. Diyor ki ben bu seçime, gelecek seçime katılmıyorum. Bunun sebebi de Irak hükümetine, Bağdat hükümetine kızdığı için. Yok, kızdığı için değil yani kaç ay, 3 aydır maaş gelmiyor. Ha evet, o da varmış. İşte 3 aydır maaş gelmiyor. Bağdat devleti diyor ki bunu yapacaksın. Bunun bir süreci var. Yani yaklaşık hiç sürmüyorsa en az 2-3 ay sürüyor. Diyor ki işte şunları yapacaksın, sonra ben maaş göndereceğim. Buradaki devlet de diyor ki sen bana dedin ki işte petrol kuyularını teslim et. İşte bunları yap, şunları yap. Ben sana maaşını göndereyim. Tabii onlara bağlıyız ya. Irak devletine bağlıyız. İşte %17 mi öyle bir şey alıyoruz Bağdat devletinden. Buradaki devlet çalışanlarına. İşte buradaki devlet de teslim etti. Her şey normal, tamam. Okeyledi. Maaş göndermiyorum. Şunları da yapacaksın. İstedikleri şey en az 3 ay sürer. Yani 3 ay daha maaşsız ne yapsın bu millet? Yani 6-7 ay maaşsız kalacaklar. Öyle. Evet, şimdi daha önceki videolarımızı izlemeyenler varsa aslında o zaman genişçe anlatmıştık ya. Burada hani şimdi Kürdistan falan kelimelerini duyunca daha önce de hiç bilmeyenler, önyargılı olanlar belki yorumlarda şimdi tepki gösteriyordu da onlar artık çok takmıyorum. Artık o gençlik yıllarımız, acemiliğimiz de aşık onları. Burada şu an bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de tanımış olduğu, Irak hükümetinin de tanımış olduğu, resmi olarak da tüm dünyaca tanınan bir Kürt hükümeti var. Irak Kürdistan bölgesel yönetimdeyiz. Bakmayın, burada Barzani'nin partisi var. Barzani ile Türkiye'de iyi ilişkiler içerisinde zaten. Buranın bütün ticari işlerini de neredeyse biz Türkler yapıyorduk. Hatta buranın belki son zamanlarda biraz değişmeye başladı ama senelerdir Kürdistan bölgesinin dünya ile ticaretin, dünya ile bağının kurulduğu tek nokta da Türkiye'ydi. O yüzden de senelerdir hem ticari hem de siyasi çok iyi ilişkiler içerisinde. Hatta sadece ticari ve siyasi değil, askeri olarak da bizle iyi geçiniyorlar. Tabii. Biz de burayla iyi geçiniyoruz. Sonuçta sürekli burada operasyon yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bunlar da buradaki hükümetin de biraz müsaade etmesiyle de yapıyoruz. Hatta bir dönem Peşmerge'yi de Türk askerleri eğitmişti. Buraya gelip ya da Peşmerge Türkiye'ye gelip eğitim alıyordu. Yani hem siyasi hem ekonomik hem askeri manada biz burayla zaten bütünleşik çalışan bir ülkeyiz, devletiz. Yani buranın tanınmasıyla bizim hiçbir sıkıntımız yok. Bilmeyenler varsa, yani Kürdistan deyince hemen aklınıza yani illa teröristler gibi kavramlar gelmesin. Hiç alakası olan bir noktada değiliz. Burada hatta belki de şu an dünyada en çok Türk şirketlerinden çalışanlar var. Türk şirketleri burada var. Her yerde, hatta işte köfteci Yusuf'undan tatlıcısına, çiğ köftecisinden restorana hepsi var. Mesela burada Midyeci Ahmet'in Şubesi de var. Halk da Türkiye'yi seviyor, buradaki halk. Yani ya da Türk ürünlerini, Türk dizilerini, Türk örf adetlerini
dediğim gibi zaten daha önceden izleyenler ya da burayı bilenler zaten bu konuları biliyor. Diyemeyecektim de yine de hiç bilmeyenler vardır. Ben iyi niyetle tekrar değineyim dedim. Dediğim gibi aklınızda burayla ilgili ya da buradaki insanların bize karşı olumsuz bir havası yok, bilmenizi istedim. Tabii şey de var abi, kusura bakma sözüm. Yok. Her yerde illaki birileri var. Tabii. Bizim Türkiye'de de var canım, yani terörist etimi Türkiye'nin içinde de var. Ya ben Türkiye'de öğrenciyken kendi arkadaşım bana işte bazen şey oluyordu, gıcık oluyordu. Ya, çok yakın arkadaşım ama benim milletime de şey yani saydırıyordu, dedim işte sen görmemişsin. Mesela Evet. bazı üniversitedeyken benim sınıfımdaki bütün öğrenciler, yani Irak dedim mi herkes böyle kapalı, sadece gözü açık. Ha, Kadınlar düşünüyordu. Oo. Ama geldi bak Türkiye'den Doğru. çok daha Biz hep böyle vasat yerler geziyoruz bize. Daha Erbil'in de, Duhok'un da, Süleymaniye'nin de ne güzel yerleri var, ne gelişmiş alanları, kafeleri, caddeleri, sokakları. Burada dönen yenen paranın, gençlerin yaptığı eğlencenin haddi hesabı yok. O bizim tarzımız değil diye ben onlara girmiyorum. Yoksa canlı hayat derseniz İstanbul gibi bir hayat vardır burada herhalde. çok daha şey. O da vardır. Şaşırmam. Evet. Şimdi böyle dediğim için de, yani böyle bir olduğum yeri anlattığım, açıklama yaptığım için de bu sefer şey diyenler de olacaktı mutlaka. Hayırdır niye övüyorsun falan filan diyenler de olacaktı. Niyetim dediğim gibi övmek ya da sövmek değildi. Sadece yani buradaki realite buydu. Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi size ne göstereceğim. Burası da Talabhane'nin, değil mi burası Talabhane? Erbil'deki beyaz köşk. Evet, Talabhane, hemen buradaki siyasi konjonktürü de anlatayım. Burada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde ağırlıklı olarak iki tane parti var. Birisi Barzani'deki Kürdistan Özgürlük Partisi. Evet. Barzani'deki Kürdistan Özgürlük Partisi buradaki şu an en büyük parti. Diğer isim de Talabhane. Talabhane de Birleşik Kürt Partisi diyelim Evet, şu an. öyle bir şey. O da Talabhane tarafı. Bu parti sadece Süleymaniye'de etkin. Geri kalan yerlerin neredeyse tamamında Barzani'nin partisi var. Biz Türkiye hükümeti olarak da bir siyasi bir şey daha eklemiş olduk. Biz Barzani'nin partisiyle, Barzani'nin bulunmuş olduğu noktadaki alanlarla ya da partilerle ilişkilerimiz bayağı iyi sayılır ama Talabhane ile biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Talabhane biraz şey. Mesela şey de var. Süleymaniye Türkiye'den bütün Evet. kızlar, yani Ben de onu uzaklardan diyecektim. gelsin. Hani aklınızda bazı gelen o olumsuz ya da terörize olumlu yani insanlar tipleri varsa evet o biraz Süleymaniye'de, daha doğrusu Talabhane'nin tarafında var. Ama bu taraflarda pek yok. Evet, Kerkük'e giderken yol üstü böyle. Her yere ekin ekmişler. Sağımız solumuz ekin dolu. Bakalım girebileceğiz mi Kerkük'e? Ben de daha önce denememiştim. Değil ya, onlar Arap değildi yani. Yok Türkmen, hepsi Türkmen. Sınıra geldik. Sınırda şu an Kerkük sınırından. Kerkük sınırındaydık ve burası şey, şu an bu gördüğünüz Barzani'nin fotoğrafının olduğu kısım Kürtlerin olduğu kısımdı. Buradan da sorunsuz geçtik. Ama Bağdat hükümetinin olduğu tarafa geldik. Abi dedi ki, vay Türk kardeşim hoş geldin. 500 bin abonem var YouTube'da ama dedi kusura bakma seni salamayız dedi. Ben seni salsam bile dedi içeride istihbarat sana denk gelir bir şey olur dedi. Hem senin dedi başını yakar dedi, hem nasıl soktunuz bunu içeri diye bizim başımıza yakar dedi. Bildiğiniz şu an Irak Kürdistan bölgesinden Irak Bağdat hükümetinin ana tarafına geçmeye çalışırken bir sınır kapısı gibi, boarding gibi bir şey vardı ve oradaki herkes Türkçe konuşuyordu bildiğiniz. Türkmen olduğu için. Muhammed şu an Türkiye Anadolu Türkçesi konuşuyor ama Türkmenlerdi yani. Türkçe konuşarak ben adamlarla anlaştım yani. Dedi kardeş kusura bakma. Vize alarak gelmediğine senin için daha iyi olur dedi. Gidebilseydik ilginç olacaktı yani. Bağdat tarafında da, Bağdat hükümetinin tarafına hiç geçmedim. Benim için güzel olacaktı. Ne oldu bu videoda? Nevruz denedik olmadı, Kerkük denedik olmadı. Artık başka şeyler denemeye devam edeceğiz. Yine de sağ ol Muhammed, tabi buraya kadar getirdin. Allah razı olsun. Abi Cambridge International School. Evet. Burada şey, Amerikalıların da İngilizlerin de Hollanda'da vardı galiba, ben Duhok'ta yanlış hatırlamıyorsam. Amerikan yok, Amerikan Üniversitesi. Amerikan Üniversitesi bu mu? Yok. Ama bu Yani Duhok'ta. British okulları. Cambridge. Türkiye'de de var. Vardı. Bunlar özel. Evet. Bir tane yeni açıldı. O da Cambridge, London'a bağlı. Orada mezun oluyorsun ya. Evet.
diplomanda yazmıyor Irak'ta mezun oldun. Direkt Londra'da mezun oldun. Vay. Mezuniyeti zaten orada yapıyorsun. Mezuniyet törenini. Oraya vize de almış olursun. Tabii tabii istediğin şey. Ama en ucuz bölüm 15.000 dolardan başlıyor. Senelik. Yani 15.000 dolar dediğimiz parada 300-450 bin lira. Öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok değil. Vallahi. Yani şöyle çok değil. Türkiye'de de yanlış bilmiyorsam üniversiteler yani iyi bir bölüm ve orta halli bir üniversite yani herhalde bir 10-12 bin dolar falan var. Ya ilkokul çocuğunun özel okulu bile 200-250 bin lira olmuş. Türkiye'de. Muhammed Türkiye para kötü durumda. Şu anki bu duruma göre bize pahalı. Bir de şu an maaşlar ne durumda oldu? Devlet memurları düşük alıyor. Onu sayma da dışarıda normal bir çalışan. Şu anki durumda Suriyeliler yüzünden 300-350 dolara. Vay düştü mü o kadar? Artmamış düşmüş aksine. Suriyeliler çalışıyor abi. Geliyor senin yani 500 en az 500 dolara çalışacağın işte diyor ki ben 200-250'ye çalışıyorum. Suriye'de zaten bir ay çalışıyor, alıyor 30 dolar, 40 dolar maaş. Geliyor burada yemeği, yatması, bilmem nesi her şeyi çalıştığı yere ait. Geliyor 250 dolar. Hiç bir yer başka bir kuruşunu bile burada harcamıyor. Suriye'de O gün aldığı parayı bir saat geçmeden gönderiyor Suriye'ye. aileleri orada, adamlar burada. Tamam da bazıları ailesi bile burada ama parayı burada bırakmıyor. Direkt Yemiyor, ha. gönderiyor Suriye, ev alıyor Suriye'de bilmem ne alıyor. Eskiden bunlar ben yani sizin ülkenizde hatırlamıyorum. Yani bu yeni bir yasa mı çıktı ya da Türkiye'de mi pahalılaştı diyor. Buraya mı gelmeye başladılar? Suriyeliler Belki abi günde bilmem kaç bin tane Suriyeli geliyor. Şimdi ne oldu da yani önceden yoktu da şimdi niye var? Şimdi niye var? Türkiye onları gönderiyor ya. Ha tamam. Adamlar Suriye... Geliyor nankörce bak abi. Yemin ederim nankörce var bazıları. Çok nankör. Diyorsun ki kaç senedir Türkiye? 10 senedir ben Türkiye'deyim. Niye geldin Türkiye'den? İşte geldik Suriye'ye. İşte Suriye'den niye buraya geldiniz? İşte iş yok falan. Türkiye'den niye döndünüz Suriye'ye? Orası pahalılaştı, bilmem ne konuşuyor, nankörce işte bize böyle yaptılar. Ya sen 10 senedir seni el üstünde tutuyorlar, maaş veriyorlar, yemek veriyorlar. Yani Türklerden daha iyi yaşıyorsunuz orada siz. Bizim Türkler öyle söylüyor. Vallahi öyle. Maaş al, bir Türk var mı öyle devlet bedavadan maaş verecek? Var mı öyle orada? Yok. Bizim İşte- Türkiye'dekiler de şahane öyledir. Suriyelilere maaşınızı veriyor, hastanenizi karşılıyor, Her yemeğinizi şey veriyor. işte sonra gelip orada işler yavaşladı ya fazla. Bir de insanlar devlet tabii ilk başta diyor ki kendi milletimi çalıştır ama burada öyle değil. Türkiye öyle o konuda biraz daha iyi. Adamın parası varsa gelsin açsın ama o vergi bile vermiyor. Halen nankörce davranışlarda oluyor. Sonra işte dönüyor Suriye'den buraya geliyor. Bugün Malezya'ya gittiğimde de oradaki insanlar mültecilerden şikayetçi. Hostellerde Avrupalı tanıştığım arkadaşlarım da mültecilerden şikayetçi. Hong Kong'daki gittiğim adamlar da mültecilerden şikayetçi. Şikayetçi olunan nokta şey değil tabii ki. Benim anladığım kadarıyla dünyada şöyle bir psikolojik problem var. Mülteciler gittiği ülkelere adaptasyon problemi yaşıyor. O problemden ötürü de biraz oradaki ülkedeki insanlar da biraz böyle agresifleşiyor onlara karşı. Ve bu dünyada bir mültecilerle yerleşik insanlar arasında bir probleme sebep oluyor. Devletler bunu bence yanlış çözmeye çalıştığı için şu an dünyada mülteci sorunu var. Tabii ki bu benim anlayacağım konular değil de ben sadece demek istedim. Dünyanın her yerine gittiğim ülkelerde insanlar artık mültecilere karşı biraz agresif durumda. Şimdi Erbil merkeze geldik.